Merhaba, ben Doktor Itır Şirinoğlu Demiriz. Demir eksikliği anemisinin tedavisinde kullanılan ilaçlardan bahsedeceğim size. Bildiğiniz üzere demir eksikliği tedavisinde hap şeklinde veyahut da damar yoluyla veyahut da kalçadan enjeksiyonla tedavi yöntemleri mevcut. Hangi hastaya hangi ilacı tercih edelim ve ne kadar süreyle kullanım yapılması gerektiği birbirinden farklı konular. Tabii ki bizim normalde yaşam kalitesini bozmadan hastayı tedavi etmemiz ve mümkün mertebe en kısa sürede iyileştirmemiz hedefimiz. Ancak bazı çok özellikli hasta grupları dışarısında kalan tüm hastalara ilk tercihimizin ağızdan tedavi olması gerekmektedir. Hastanın kansızlığı mevcut iken sebebini bulmaya yönelik yapılan tetkikler kapsamında eğer ki mide bağırsak sistemi üzerinden bir emilim bozukluğu gösterilememiş ise veyahut da hastanın ağızdan hap almasına engel bir koşul söz konusu değil ise mutlaka ve mutlaka ağızdan hap tedavisine başlamamız gerekir. Peki piyasada birçok farklı demir ilacı var. Hepsi hap şeklinde veya kapsül şeklinde. Hangisini tercih edelim? Bu hasta ve hekim arasındaki ilişkiyle seçilmesi gereken bir reçete. Neden? Çünkü ilaçların içerisinde mevcut elementer demir miktarı birbirinden farklı. Bir hastaya günlük verilmesi hedeflenen değer 200 mg. Dolayısıyla hastanın mevcut kan sayımı değerlerine istinaden ve tedavinin aciliyeti, tedavinin hızlıca olup olmaması kararı hekimle hasta arasında verilmesi gerekiyor. Bu süreçte hasta oral demir tedavisine başladıktan sonra fikir değiştirme olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü İlk kontroller genellikle 1. ayın sonunda olur. 1. ayın sonunda hasta vizite geldiğinde size söylediği bir takım şikayetler uyarıcıdır. Örneğin ağızdan alınan hap şeklindeki demir preparatları ağızda metalik bir tat bırakabilir. Veyahut da hasta bunu aldıktan sonra bağırsak hareketlerinin değiştiğini, normal rutinin dışına çıktığını, kabız veyahut da sık sık ishal olduğunu beyan edebilir. Veyahut da ilacı aldıktan sonra çok bulantı kusmasının olduğunu, bu ilacı içemediğini söyleyebilir. Bu tip durumlar mutlaka not edilmelidir. Çünkü normalde oral demir ilaçları mutlaka aç karnına tüketilmesi gerekir. Aç karnına tüketemeyen veya tükettiğinde bu tip şikayetleri olan hasta grubuna iki şekilde yaklaşabiliriz. Bir tanesi ilacın şeklini, formülasyonunu değiştirebiliriz. İkincisi de hastanın ilacı C vitaminiyle, yani C vitamini kapsayan meyve suları veyahut da kendi evde hazırladığı meyve suyuyla tüketmesini tembihleyebiliriz. Hem demir emilimini arttırmış hem de hastanın ilacı daha iyi tolere edebilmesini sağlamış olabiliriz. Genellikle bu tip yakınmalar için bu bahsettiğim iki yöntem faydalı olmaktadır. Ancak dediğim gibi yine de bu şekilde de hasta oral ilacı tolere edemiyorsa o zaman intravenöz preparatları düşünebiliriz. Yine oral demir ilacı alan, özellikle menstrüasyon sonrası yani menopoza girmiş hasta grubunda yandaş hastalıklar da sık olduğu için çoklu ilaç kullanımı söz konusu. Dolayısıyla biz hastaya bu ilacı aç almasını söylüyoruz. Ama hastanın kullandığı mide koruyucu ilacı var, onu da aç alması gerekiyor. Veyahut da tiroid ilacı var, onu da aç alması gerekiyor. Haliyle hasta hepsini bir arada içemeyeceği için mutlaka ve mutlaka birisinden birisini tok karnına veyahut da arada çok kısa mesafe olacak şekilde tüketmiş oluyor. Bu gibi durumlarda sabah akşam alınan ilaçları akşam yatmadan önce veyahut da yemekten yaklaşık 4 saat sonra olacak şekilde birlikte tüketmesi söylenilebilir. Mesela akşam demir ilacınızı 1/2 olacak şekilde yatmadan önce tüketip yatabilirsiniz. Meyve suyunuzu içebilirsiniz diye tembihlenilebilir. İkinci şey yine süt ve süt ürünleriyle birlikte tüketilmemesi. Yani su yerine ayran veya su yerine sütle demir ilacını tüketmemesi gerektiğini tembih etmemiz gerekir. Tüm bu olayların haricinde kimlere intravenöz yani damar yoluyla demir ilacı verelim? En başta endoskopisi yapılmış ve kronik atrofik gastriti olan hasta grubu. Daha önce çok eski yıllarda da sık uygulanırdı. Ülser ameliyatlarından dolayı midesinin bir kısmı veya çok büyük bir kısmı ameliyat ile uzaklaştırılmış hasta grubu. Veyahut da günümüzün obezite cerrahisi sonrası, bariyatrik cerrahiden sonra yine midesinin bir kısmı olmayan hasta grubunda mutlaka ve mutlaka parenteral demir tedavisi gerekmektedir. Hasta gebe ise ve gebeliği sürecinde daha önceden de yaşamış olabilir, yeni gebeliğinde de olabilir. Mevcut kansızlığa istinaden
demir replasmanı alırken yine de bulantı kusmasından dolayı veya bağırsak hareketlerinden dolayı bu ilacı tolere edemiyorsa damar yoluyla demir replasmanı önerilmelidir. Diyaliz hastaları, özellikle hemodiyalize kronik olarak giren hastalarda oral demir değil, intravenöz demir tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra özellikle çölyak hasta grubunda oral demir tolerasyonu çok azalmıştır. Hipotiroidisi olup tiroid fonksiyon testi takibini endokrin polikliniğinden yaparken demir eksikliği saptanmış hastalarda yine oral demir yerine parenteral demir tercih etmemiz daha uygun olacaktır. Bu hasta portföylerinde parenteral demir kapsamında intravenöz mü, yani damar yoluyla mı yoksa kalçadan enjeksiyonu mu tercih edelim diye sorusuna cevap da damar yoluyla olandır. Çünkü kalçadan yapılan enjeksiyonun özel bir teknikle yapılması gerekir ve oldukça ağrılı bir yöntem. Ayrıca orada ciltte kalıcı bir leke bırakabilir. O nedenle kalçadan değil, damar yoluyla olanı tercih etmemiz gerekiyor. Damar yoluyla olan şu anda piyasada bulunan mevcut 2 preparat daha çok yoğunlukla kullanılmakta. Bir tanesi içerik maddesi sebebiyle çok yüksek dozdan 1000 mg demir içerdiğinden dolayı aslında şu anda çok sıklıkla kullanılan ve tercih edilen preparat olmuş durumda. Diğeri daha az yoğunluklu olduğundan 200 ila 300 mg demir içerdiği için birden fazla gün infüzyon gerektirir ve infüzyon daha yavaş aralıklarla devam ettirilmesi gerekir. İkisinin arasındaki en önemli farktan bir tanesi de daha yüksek dozda demir içerenin alerji riski neredeyse yok kadar azdır. Halbuki daha az yoğunluklu olan ve daha sık infüzyon yapmamız gerekenin alerji riski daha yüksektir ve bu grup içerisinde mutlaka test dozu uygulanmadan yapılmaması önerilir. Dolayısıyla hasta herhangi bir klinikte veyahut da ana sağlık ocağı gibi bölümde bu ilaçları alamaz. Hastane, mümkünse 3. basamak hastanelere yönlendirilerek tedavinin planının yapılması gerekir. Hastaya ne kadar doz uygulanacağı, ne kadar sıklıkla tekrar edileceği ise mutlaka hekimin hasta bazında vermesi gereken bir karardır. Kesinlikle standart bir doz veya standart bir uygulama olmamalıdır. Hastanın ihtiyacı hesaplanıp ona göre bir tedavi planı yapılmalıdır. Genel tedaviyi bitirdikten sonra özellikle adet gören kadınlarda veyahut da enflamatuar bağırsak hastalığı gibi, çölyak hastalığı gibi veyahut da bariyatrik cerrahi sonrası mutlaka ve mutlaka bu demir eksikliğini tekrar edebileceği olgularda bir idame tedavisi planlanılmalıdır. İdame tedavisi özellikle adet gören kadınlarda adetli günlerde düşük doz profilaksisi şeklinde olur. Veyahut da diğer hasta grubunda en azından 4-6 ay arayla demir depolarının kontrol edilip ona istinaden tekrardan doz hesabıyla replasman yapılması gerekmektedir.